Mars retrosu bitti. Hepimizin gözü aydın. Fakat Mars İkizler Burcu'nda 25 Mart'a kadar seyahatini sürdürecek. Şimdi ödülleri verir. Bir gezegen retrodan çıktığında güzel şeyleri, farkındalıkları, görüp yapamadıklarımızı, öğrendiklerimizi hayata geçirmekle ilgili ödülleri olabilir. Şimdi ödüllerden bahsedeceğim. Bu Mars retrosu bitti ama 25 Mart'a kadar İkizler Burcu'nda. En çok sarsılan burçlar zaten değişken burçlardı. Onlardan bahsettim. İkizler, Yay, Başak ve Balık aksı. Tabii ki sadece bunlar değil. Yükseleniniz İkizler, Başak, Balık, Yaysa tabii ki bu Mars retrosu sizi çok zorladı. Ve doğum haritasında bu burçlarda çok fazla, yani 3'ten fazla diyelim, gezegen yerleşimi olanları aynı şekilde etkiledi. Yani ne burcu ne de yükseleni bu burçta olmayıp da yine de bu değişken grup burçlarda çok sayıda gezegeni olanlar da bu çok etki aldılar. Gerçekten sıkıştırdı, zorladı. Hiç beklemedikleri yerden aslında hayat sıkıştırdı. Şimdi Mars retrosu bitti ve 25 Mart'a kadar nereden zorlandın? Nerede hata yaptığını gördün? Nelerle yüzleştin? Ya da o fırsatı bulamadın. İşte bu düze geçen Mars şimdi bu alanda bu şekilde çalışacak 25 Mart'a kadar. Sağlığınla ilgili ciddi sorunlar yaşamışsan eğer burada bazı artık önlemler alacaksın. Diyelim ki yüzleşmeler yaşadın, yalan, dolan, ihanet bunlarla uğraştın, boğuştun. İşte burada kendi özünü, duygularını, kendi hakkılığını, kendini müdafaa etme, kendini ortaya koymaktaki gücünü göstereceksin. Diğer yandan ev ve aileyle ilgili, çocuklar veya kardeşleriyle ilgili ciddi sorunlar yaşayanlar oldu bu retro sürecinde. Mevcut sorunlar üstüne aslında tuz ve etti, öyle söyleyelim. Değişken grup burçlar bunları daha çok yaşadılar. Evet, bu alanda da 25 Mart'a kadar bir takım gelişmeler olacak ama durumlar biraz daha kararlılıkla ilerleyecek. Ötelediğimiz konularda böyle olmayacağız artık. Kararlılıkla adım atacağız, karar vereceğiz ve sınır çizgilerimizi çok daha belirgin şekilde koyacağız. Keza özellikle ilişkilerinde bu Mars retrosunda çok yoğun olarak etki almış burçlar. Zaten ben burçları saydım ama etki almışsanız doğum haritasını ya da gezegenlerden haberiniz olmasa bile evet ben bundan çok etki aldım Deniz Hanım diyorsanız mutlaka doğum haritanızda bu saymış olduğum burçlarda çok sayıda gezegeniniz vardır. Dolayısıyla da ilişkilerle ilgili de ciddi sorunlar yaşayanlar, ayrılık aşamasına gelenler ya da bazı konularda tekrar yola devam etmeye karar verenler, özellikle retronun olduğu dönemlerinde. Şimdi Merkür de retro ya hala ayın 18'ine kadar. Şimdi ayın 18'ine kadar aslında tam da kararlı olmak, tam da hareket etmek için çok da doğru olmayabilir. Bir 18'ini bekleyin. Çünkü 25 Mart'a kadar zaten bu fırsatları verecek yine gökyüzü Mars'ın İkizler Burcu geçişinde. Sevgili arkadaşlar ve Türkiye haritası ile ilgili de ben yine Mars geçişiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Özellikle 18'inden sonra Merkür retrosu da bitiyor. Türkiye haritasında biraz daha gizli düşmanlıklar, arka taraf, savunma ile ilgili konular, genel kapalı yerler, hastaneler ve şifacılar veya bu alanda meslek yapan insanlar da olabilir. Hani hastaneler, hapishaneler dediğimiz kapalı alanları daha çok işaret eder ve gizliliklerle ilgili konulardır. Genellikle siyaset de çok gündemimizde olduğu için. Hani Merkür de hala retro olduğu için bir takım konular çok ön plana çıkabilir. Bilhassa sosyal medyaya çok acayip sırlar, ifşalar düşecektir sevgili dostlar. Türkiye haritasında yani biraz daha arka plan enerjileri öne getirecek bazı etkiler olabilir. Yani astrolojik olarak bunu öngörüyorum, söylüyorum. Çünkü artık 25 Mart'a itibaren Türkiye haritası için aslında çok daha farklı bir süreç başlıyor. Özellikle 25 Mart'tan itibaren Mars Yengeç'e geçecek, Plüto Kova burcuna geçiyor. 12 Haziran'a kadar burası gerçekten çok ciddi gündemlerimiz olacak. Bugün yaşadıklarımızın çok daha farklılarını yaşayacağız. Hazır bu konuya girmişken bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye'nin gündemi biliyorsunuz bir seçim. Seçimle ilgili sürekli işte adaylar, liderler, siyasi partilerle ilgili her gün yeni bir gündem, her gün yeni bir konuşma vesaire. Şimdi seçimlerle ilgili evet Nisan, Mayıs gibi bazı konuşmalar var. Evet eğer Nisan'da olursa 22 Nisan 16 Mayıs arasında olursa bu seçim Merkür'ün retro olduğu döneme denk geliyor. Ve gerçekten tekrarının olma ihtimali çok yüksek. Bu Merkür retrosuna denk gelmese bile, eğer geldi değilim ama gelmese bile ama bu seçimi mutlaka bir tekrarı olacak gibi bir işaret var gökyüzünde sevgili dostlar. Ekim ayında çünkü çok önemli tutulmamız var ve Türkiye'nin
tam olarak güneşinin karşısında. Ekim ayındaki tutulmalar Türkiye'nin bu alanını çok önemli ölçüde etkiliyor. Çok önemli işaretler veriyor gökyüzü. Yani liderlerle, yönetimle, başkanlık sistemiyle ilgili gerçekten gelişmeler çok farklı yönde olabilir. Yani bir seçim yapılsa bile bunun tekrarı, bir değişikliğe gitme durumu olma ihtimali çok yüksek. Şimdi gelelim bugünün açılarına. Bugün gökyüzünde çok açı yok. Ay Terazi burcunda. Ay Terazi'de ve Venüs'te bir trine yapacak. Şimdi Ay Venüs üçgenleri her zaman güzel çalışır. Her zaman olumlu etkiler getirir. Yani bugün sabah 7 ile 9 arasında, hatta 7'den önce başlar, 6-6.30 gibi gerçekten uyumludur. İlişkilerde güzel sonuçlar getirir. Duygusal anlamda, mental olarak da yine çok iyi hissettirir. Yani bireysel olarak da kendimizi daha keyifli, daha mutlu, daha güzel hatta hissedebiliriz. Yani keyifli bir güne başlayabilirsiniz. Karar almak, özellikle konuşmalar yapmak için bence çok iyi. Saat 9'dan sonra Ay Uranüs'e bir 150'ye gidecek. Öğle saatlerine kadar da etkili olabilir. İşte burada bazı kritik durumlar çıkabilir. Uranüs sonuç olarak durduk yere bir şey çıkarabilir. Durduk yere çıkarmaz aslında. Mevcut durumları ortaya çıkartır. Böyle bir durum olacak. Bu kadar genel olarak günün genelinde Ay Terazi burcunda ilişkilerimiz, sosyal ilişkilerimiz, hatta sosyal ilişkilerimiz bugün çok iyi olabilir. Arkadaşlarımızla görüşmek, orada önemli mesela mesajlar vermek. Merkür'de retro, unutmayın. Eski arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Bazı topluluklar, ekipler içinde olabilirsiniz. Eğlenceye çok dayalıdır. Keyif ve huzur içinde eğlenmeye de güzel fırsatlar verecektir sevgili dostlar. Bakalım bugünün güzel şanslı saatleri neymiş sevgili dostlar, hemen söylüyorum. Bir tanesi 11:27 ve 12:16 saatleri arasında, keyifli bir saat bu arada. İkinci saatimiz 17:13, 18:02 ve üçüncü saatimiz gece saatlerine, yani ayın 15'ine geçtiğimiz dakikaları işaret ediyor. 01 ve 02 saatleri arasında olacak. Evet, böyle bir gün. İlişkiler gündemimizde olurken tabii daha keyifli olmak, daha sosyal aktivitelerde bulunmak isteriz. Daha aktif, daha güncel konularla, toplumsal konularla da bu arada ilgileneceğiz. Önemli sonuç bekleyen, mesela bazı davaların sonuçlanması ve onlarla ilgili gündemleri de yine izleyeceğiz, takip edeceğiz sevgili dostlar. Keyifli bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın.